Deniz seviyesinin altında kalan bir ülke hayal edin. Her yıl 10 milyonlarca yolcuyu ağırlayan en büyük havalimanının eski bir gölün dibinde, okyanus yüzeyinin 4 metre altında olduğu ve en alçak noktasının dalgaların neredeyse 7 metre altına indiği bir ülke. Tüm doğa kanunlarına göre bu ülke deniz yatağı olmalıydı ve eğer bir gün tüm pompalar kapatılırsa öyle de olur. Sular sadece birkaç gün içinde geri dönmeye başlar. Yine de bu imkansız topraklarda yaklaşık 18 milyon insan yaşıyor ve refah içinde hayat sürüyor. Şehirler yükseliyor, tarlalar bereketle doluyor ve bu ülke gezegendeki en zengin devletler arasında yer alıyor. Burası 1000 yıldır denizle savaşan ve en şaşırtıcı olanı da bu savaşı şimdilik kazanan Hollanda. Bugün Hollandalıların ülkelerini kelimenin tam anlamıyla kendi elleriyle nasıl inşa ettiklerini anlatacağız. Dünyadaki en karmaşık su koruma sisteminin nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Denizin nihayetinde bentleri aşıp binlerce can aldığı o geceyi hatırlayacağız. Parmağıyla barajdaki deliği tıkayan çocuk hakkındaki ünlü efsaneyi çürüteceğiz ve Hollandalıların son yıllarda neden bin bir güçlükle kazandıkları toprakları aniden denize geri vermeye başladıklarının sırrını açıklayacağız. Avrupa'da eski bir deyiş vardır. Dünyayı Tanrı yarattı, Hollanda'yı ise Hollandalılar. Ve bu sadece yarı şaka bir sözdür. Bunu anlamak için bu toprakların başlangıçta neye benzediğine bir bakalım. Hollanda, Netherlands, kelime anlamıyla alçak topraklar demektir. Burası, Ren de dahil olmak üzere birkaç büyük Avrupa nehrinin Kuzey Denizi'ne döküldüğü devasa bir deltadır. Binlerce yıl boyunca nehirler buraya mil ve kum taşıdı. Bataklık ovalarda ise güçlü turba katmanları oluştu. Ortaya düz, nemli, süngerimsi ve sudan zar zor yükselen bir arazi çıktı. Bataklıklar, kanallar ve gelgitlerin hüküm sürdüğü, denizin düzenli olarak sular altında bıraktığı bir krallık. Bu bölgelere ulaşan Romalılar, yerel halk hakkında hayret ve acıma ile yazmışlardı. Onları suyun ortasındaki sefil tepeciklerde yaşayan ve gelgitlerin kıyıya vurduğu odunları toplayan talihsiz bir halk olarak tasvir etmişlerdi. Terp adı verilen yapay yerleşim tepeleri, yerel halkın ilk dahice icadıydı. İnsanlar selleri durduracak güçleri olmadığı için, evlerini ve köylerini sepet sepet toprak taşıyarak elle yükselttikleri tepelerin üzerine kurdular. Bu antik tepelerden yüzlercesi günümüze kadar ulaşmıştır ve birçoğunun üzerinde hala kiliseler ve çiftlikler durmaktadır. Bu halkın denizle olan büyük mücadelesi 2000 yıl önce bu şekilde başladı. Yaklaşık 1000 yıl önce Hollandalılar savunmadan saldırıya geçtiler. Tepelere saklanmak yerine toprak parçalarının etrafını setlerle çevirmeye başladılar. Böylece ilk bentler ve barajlar doğdu. Bunlarla birlikte belki de daha önemli bir şey daha doğdu. Özel bir öz yönetim biçimi. Mesele şu ki, bir bent arkasında yaşayan herkesi korur. İhmalkar bir sahibinin kısmındaki bir gedik, onun çalışkan komşularını da sular altında bırakır. Bu nedenle henüz Orta Çağ'da halk, su kurulları adı verilen seçilmiş organlarda birleşmeye başladı. Bu kurullar bentleri denetliyor, bakımları için vergi topluyor ve köylüden soylu beye kadar herkesi suya karşı koruma görevlerini yerine getirmeye zorlayabiliyordu. Bu su kurulları bugün hala varlığını sürdürmektedir ve Hollanda'nın en eski demokratik kurumları olarak kabul edilir. Bu kurumlar Hollanda devletinin kendisinden bile daha eskidir. Böyle bir kurulun başındaki kişinin ünvanı Orta Çağ romanlarından fırlamış gibi gelir. Bent Kontu. Ülkede su kurulu seçimleri bugün hala parlamento seçimleriyle aynı düzeyde gerçekleştirilir. Hollandalılar sularını ve bentlerini kimin yöneteceğine karar vermek için tam bir ciddiyetle oy kullanırlar. Yüzyıllar boyunca özel bir yükümlülük de mevcuttu. Herhangi bir tehlike anında her sakin bent savunmasına katılmak zorundaydı. Yerel gönüllülerden oluşan bu bent ordusu resmen bugün bile mevcuttur. Büyük bir fırtınada tıpkı yüzlerce yıl önceki ataları gibi gözlemciler sızıntı aramak için setleri dolaşırlar. Birçok tarihçi Hollandalıların ünlü uzlaşmacılık, taviz verme alışkanlığı ve ortak çalışma disiplini gibi özelliklerinin suyla mücadele sırasında şekillendiğine inanır. Çünkü bir sel felaketi karşısında sınıfsal farklılıklar ve çekişmeler anlamsızdır. Bent ya dayanır ya da dayanmaz. Deniz ne kadar garip gelse de milli karakterin ortak yazarı olmuştur. Yağmurlar, nehir taşkınları, sızan nem, işte burada sahneye Hollanda'nın ana sembolü olan yel değirmeni çıkar. Biz değirmenlerin tahıl öğüttüğünü düşünmeye alışkınız ama Hollanda'da bunların büyük bir kısmı bambaşka bir işle meşguldü. Su pompalıyorlardı. Yel değirmeni, alçak araziden suyu alan ve bendin üzerinden kanala aktaran bir çarkı veya vidayı çeviriyordu. Su oradan denize gidiyordu.
Tüm ülkenin temeli olan polder icadı bu şekilde çalışır. Polder, etrafı bentlerle çevrili, kanallar ve pompalarla kurutulmuş ve basit ama acımasız bir kurala göre yaşayan, sudan geri kazanılmış bir toprak parçasıdır. Suyu her zaman, sonsuza dek, hafta sonu veya tatil demeden pompalamalısınız. Pompaları durdurursanız toprak yeniden deniz tabanına dönüşür. 15. yüzyıldan itibaren Hollandalılar polderler aracılığıyla koca gölleri kurutmaya başladılar. Onlarca değirmen zincirleme dizilerek suyu basamak basamak yükseltiyor ve su yüzeyinin yerini tarlalar ve köyler alıyordu. Bugün o meşhur Schiphol Havalimanı'nın üzerinde durduğu devasa Haarlemmer Gölü tam da bu şekilde kurutulmuştur. Bu arada havalimanının adı Schiphol, geçmişin hatırasını taşır. Çünkü bir zamanlar burada gemiler batardı. Hollanda'nın eski su makinesini iş başında görmek bugün bile mümkündür. Kinderdijk bölgesinde kanallar boyunca dizilmiş 18. yüzyıldan kalma 19 efsanevi yel değirmeni korunmuştur. Bu manzara dünya miras listesine dahil edilmiş ve gezegenin en tanınmış manzaralarından biri haline gelmiştir. Gerçi asıl işi uzun zamandır yel değirmenleri yapmıyor. Ülkenin dört bir yanında modern pompa istasyonları günün her saati çalışıyor. Küçük otomatik olanlardan koca nehirleri pompalayabilen devlere kadar bunlardan binlerce var ve hep birlikte her gün ülkeden denize akıl almaz hacimlerde su boşaltıyorlar. Hollanda aslında suyunun boşaltılması hiç durmayan devasa bir küvettir. Ancak bu büyük inşanın sinsi bir yan etkisi de var. Kurutulan turba kurur, büzülür ve çöker. Toprak gittikçe daha aşağı iner ve pompalama işleminin daha da gayretle yapılması gerekir. Bir kısır döngü oluşur. Hollandalılar ülkelerini ne kadar iyi kuruturlarsa toprak o kadar aşağı iner ve bentler ile pompalara olan ihtiyaç o kadar artar. Bu tuzaktan çıkış yoktur. Sadece sonsuz çalışma vardır. Bu arada ülke deniz seviyesiyle sürekli bir ilişki içinde yaşadığı için Hollandalılar yüzyıllar önce kendilerine bir standart belirlediler. Amsterdam sıfırı, NAP denilen, ülkedeki tüm yüksekliklerin ve derinliklerin ölçüldüğü ortalama su seviyesi işareti. Bu işaret o kadar kullanışlı oldu ki, zamanla birçok Avrupa ülkesi tarafından yükseklik ölçümü için referans noktası olarak kabul edildi. Almanya veya Avusturya'da deniz seviyesinden yükseklik yazıldığında, farkında olmadan Amsterdam'daki su seviyesinden ölçüm yaparlar. Küçük ve bataklık bir ülke, kelimenin tam anlamıyla kıtanın koordinat sistemini belirledi. Yüzyıllar boyunca sistem darbeleri karşıladı. Ama denizin, buranın gerçek sahibinin kim olduğuna dair korkunç bir hatırlatması vardı. 1 Şubat 1953 gecesi, Kuzey Denizi'nde şiddetli bir fırtına ve yüksek bahar gelgiti aynı noktada buluştu. Kasırga şiddetindeki rüzgar suları kıyıya sürdü. Deniz seviyesi normalden birkaç metre daha fazla yükseldi. Ve savaş ile onlarca yıllık yetersiz finansman nedeniyle zayıflamış olan eski bentler dayanamadı. Fırtınanın uğultusu altındaki karanlıkta su onlarca noktadan savunmayı yardı ve güneybatı illerinin uyuyan köylerine daldı. İnsanlar yatak odalarına dolan buz gibi suyla uyandılar. Aileler tavan aralarına ve çatılara sığındı. Dalga darbelerine göre tasarlanmamış eski tuğla evler ise baskı altında yıkılarak tüm aileleri sürükledi. Telefon hatları kesildi, radyo istasyonları gece çalışmıyordu ve birçok topluluk felaketin ülkenin yarısını sardığını bilmeden tam bir yalıtılmışlık içinde doğayla mücadele etti. Kesilen bölgelerle ilk saatlerdeki iletişim büyük ölçüde günlerce el yapımı vericilerinin başında oturup yardım çağrılarını ileten amatör radyocular sayesinde sağlandı. İnsanları çatılardan kurtarabilen herkes yardıma koştu. Botlarıyla balıkçılar, amfibi araçlarıyla askerler ve o zamanlar ülkede sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen helikopterler. Dünyanın her yerinden yardım yağdı. O gece ve sonraki günlerde 1800'den fazla insan öldü. 10 binlerce hayvan telef oldu. 100 binlerce insan evsiz kaldı. Devasa araziler su altında kaldı. Küçük bir ülke için bu bir savaşla kıyaslanabilecek bir şoktu. O gece ayrı bir filme layık ve parmağıyla deliği tıkayan çocuk masalından farklı olarak tamamen gerçek bir hikaye yaşandı. Su, ülkenin yoğun nüfuslu kalbini koruyan bendi yarıp, milyonlarca insanın yaşadığı şehirleri sular altında bırakma tehdidiyle Gedi'ye doğru akarken, bir kasabanın belediye başkanı, yerel bir kaptanı kendi gemisiyle bu Gedi'yi tıkaması için umutsuz bir adıma ikna etti. Kaptan, eski mavnasını doğrudan kükreyen yarığa yönlendirdi. Geminin gövdesi açıklığa sıkışarak akışı kesti ve insanlara bendi kum torbalarıyla güçlendirmek için zaman kazandı.
Tek bir mavnadaki tek bir adam aslında ülkenin en yoğun nüfuslu bölgesini su altında kalmaktan kurtardı. Trajediden sadece birkaç hafta sonra maliyeti ne olursa olsun bu bir daha asla yaşanmamalı şeklinde tarihi bir karar veren bir devlet komisyonu kuruldu. Böylece ülkenin, hatta belki de tüm Avrupa'nın tarihindeki en iddialı mühendislik projesi olan Delta Planı doğdu. Delta Planı, ülkenin güneybatısındaki deniz kollarını ve nehir ağızlarını kapatan devasa yapılar sistemidir. İnşası onlarca yıl süren onlarca kilometrelik yeni bent, savak, bariyer ve baraj. Amerikan Mühendisler Derneği daha sonra bu yapıları modern dünyanın 7 harikası listesine dahil edecektir. Ve bu boşuna değildir. Burada 2 mücevher öne çıkar. Birincisi, aralarına çelik panellerin asıldığı devasa beton ayaklardan oluşan 9 kilometrelik Oosterschelde bariyeridir. Başlangıçta Körfez diğer kollarda yapıldığı gibi sadece bir barajla tamamen kapatılacaktı. Ancak balıkçılar ve o zamanlar genç olan ekoloji hareketi buna karşı çıktı. Çünkü kapalı bir baraj, Körfez'in eşsiz gelgit dünyasını yok ederdi. Bu tartışma ülkeyi böldü ve sonuçta basit bir barajdan kat kat daha pahalıya mal olan bir uzlaşma doğdu. Hareketli bir bariyer. Normal zamanlarda paneller yukarıdadır ve deniz serbestçe içeri dışarı hareket eder. Ancak bir fırtına tehdidi olduğunda paneller indirilir ve suyun yolu kapatılır. Hollandalılar sırf deniz yaşamını öldürmemek için projenin devasa bir maliyet artışına razı oldular. Ve bu muhtemelen tarihte bu ölçekteki bir mühendislik yapısının ekoloji uğruna yeniden tasarlandığı ilk vakadır. İkinci mücevher ise Avrupa'nın en büyüğü olan Rotterdam limanını koruyan Maesland-Kering bariyeridir. Okyanus devlerinin geçtiği bir seyir kanalını sıradan bir barajla kapatmak imkansızdı. Ve mühendisler bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir şey yarattılar. Her biri yan yatmış bir Eyfel Kulesi boyutunda olan 2 devasa yüzer kapak. Denizi ve hava durumunu sürekli izleyen bilgisayar sistemi suyun tehlikeli bir şekilde yükseleceğini öngördüğünde, kapaklar kendiliğinden birbirine doğru yüzer, kanal boyunca birleşir, suyla dolar ve dibe çökerek Rotterdam'ı denizden mühürler. Böyle bir operasyon devlete bir servete mal olur. Bu nedenle bariyer tarihi boyunca gerçek bir tehlike anında sadece birkaç kez kapatılmıştır. Her sonbaharda ise eğitim amaçlı törenle kapatılır ve bu çelik devlerin balesini izlemek için kalabalıklar toplanır. Kapatma kararı insan müdahalesi olmadan otomatik olarak alınır. Çünkü hata payı çok yüksektir. Beton ve çeliğin yanı sıra Delta Planı, dünyaya yeni bir güvenlik felsefesi de kazandırdı. Hollandalılar, koruma sistemlerinin hata yapma olasılığını yasal olarak belirleyen dünyadaki ilk halk oldu. En yoğun nüfuslu bölgeler için bentler, ortalama 10.000 yılda bir gerçekleşebilecek bir fırtınaya göre tasarlanmıştır. Bu rakamı bir düşünün. Benzer bir şey en son yaşandığında insanlık henüz yazıyı icat etmemişti. Dünyanın başka hiçbir ülkesi kendi savunması için bu tür taleplerde bulunmaz. Karşılaştırmak gerekirse birçok devlette bentler 100 veya 200 yılda bir tekrarlanan olaylara göre tasarlanır. Ülkedeki her bir bent kayıt altındadır. Düzenli olarak kontrol edilir ve standartlara en ufak bir uyusuzlukta güçlendirilir. Hollanda'nın denize cevabı budur. Son gecedeki kahramanlık değil, sıkıcı, titiz ve bitmek bilmeyen bir önleme çalışması. Ancak Delta Planı'ndan bile önce Hollandalılar coğrafyanın yeniden yaratılması olarak adlandırılabilecek bir operasyon gerçekleştirdiler. Ülkenin kuzeyinde yüzyıllardır iç bölgeleri tehdit eden Zuiderzee adlı bir deniz körfezi karanın derinliklerine kadar giriyordu. 20. yüzyılın başında Hollandalılar denizi basitçe kapattılar. Körfezin ağzına 32 kilometre uzunluğundaki Afsluitdijk bendini inşa ettiler. Okyanustan koparılan tuzlu deniz körfezi yavaş yavaş tatlı su gölü olan IJsselmeer'e dönüştü. Bu zaferin balıkçılar tarafından ödenen bir bedeli vardı. Zuiderzee çevresinde yüzyıllardır denizden geçinen kasabalar yaşıyordu. Körfezin kapatılması onları bir gecede geçim kaynaklarından mahrum bıraktı. Denizin ortasındaki gururlu bir balıkçı topluluğu olan eski Urk Adası, çevredeki poldelerin kurutulmasından sonra ada olmaktan çıktı ve kendini karanın ortasında buldu. Bugün burası muhtemelen dünyanın her tarafı tarlalarla çevrili tek balıkçı limanıdır. Buna rağmen sakinleri pes etmediler ve bugün hala bent kapaklarından geçerek Kuzey Denizi'ne balık tutmaya gidiyorlar. Sonrasında ise inanılmaz bir şey başladı. Eski denizin dibinde polderler inşa etmeye ve yeni topraklar yaratmaya başladılar. Böylece suların arasından bugün yüz binlerce insanın yaşadığı gezegenin en büyük yapay adası olan Flevoland eyaleti yükseldi.
Üstelik eyaletin başkenti 15. yüzyılda batan bir savaş gemisinin tam üzerine kurulmuştur. Eski körfezin dibinin kurutulması sırasında arkeologlar her döneme ait yüzlerce gemi kalıntısı buldular. Flevoland, dünyanın en büyük kara üzerindeki gemi mezarlığı olarak adlandırılır ve buradaki çiftçiler bazen bir buğday tarlasının ortasında sabanlarıyla eski bir gemi parçasına takılabilirler. İnsanlar burada tam anlamıyla denizin dibinde yürüyor, bisiklete biniyor ve üzerinde ünlü laleleri yetiştiriyorlar. Şimdi hiçbir Hollanda anlatısını vatlayamayacağı o ünlü efsaneyi ele alalım. Bent'teki sızıntıyı fark eden, parmağıyla deliği tıkayan çocuk hikayesi. Bu hikaye eski bir Hollanda efsanesi olarak kabul edilir. Oysa Hollandalıların kendileri yüzyıllar boyunca bunu duymamışlardı bile. Gerçek şu ki parmağını deliğe sokan çocuğu 19. yüzyılda Amerikalı bir yazar uydurmuştur. Hans Brinker hakkındaki çocuk romanındaki bu sahne tüm dünyaya yayıldı ve turistler Hollanda'ya geldiklerinde ısrarla kahraman çocuğun heykelini sormaya başladılar. Pratik bir halk olan Hollandalılar sonunda pes ettiler ve sadece misafirler için birkaç heykel diktiler. İroni şu ki mühendislik açısından bu hikaye anlamsızdır. Eğer bir bent sızdırıyorsa parmak onu kurtaramaz. Hollanda'nın denizle mücadelesinin gerçek kahramanları masal çocukları değil, yüzyıllardır günlük işlerini yapan isimsiz binlerce işçi ve mühendistir. Bu arada Amsterdam'ın Venedik gibi su üzerinde durduğu şeklindeki ikinci popüler miti de çürütelim. Amsterdam kazıklar üzerinde durur. Milyonlarca ahşap ve beton direk yumuşak toprağa delip sert kum tabakasına kadar çakılmıştır. Kraliyet Sarayı'nın altında bile 13.000'den fazla kazık vardır. Hollandalıların bir şakası vardır. Amsterdam'ın ringa balığı kemikleri üzerine inşa edildiğini söylerler. Yani şehri finanse eden zenginliğin balık ticaretinden geldiğini kastederler. Bir de kesinlik için küçük bir düzeltme. Yaygın kanının aksine ülkenin tamamı deniz seviyesinin altında değildir. Yaklaşık 1/3 aşağıdadır ama bentler olmasaydı nüfusun çoğunluğunun yaşadığı toprakların neredeyse 2/3'ü düzenli su baskınlarına maruz kalırdı. Görünüşe göre hikaye mutlu sona ulaştı ama son 10 yıllarda Hollandalılar kimsenin beklemediği bir dönüş yaptılar. Toprağı denize geri vermeye başladılar. Bu bir teslimiyet değil, soğuk bir hesaplamadır. İklim değişikliği deniz seviyesini yükseltiyor ve mühendisler bentleri sonsuza kadar yükseltmenin imkansız olduğunu anladılar. Suyla savaşmak yerine onunla anlaşma yapmayı amaçlayan yeni bir felsefe doğdu. Bu programa nehir için alan Room for the River adını verdiler. Onlarca yerde bentler karanın içlerine çekildi ve taşkın anında suyun şehirlere tehdit oluşturmadan yayılabileceği alanlar nehirlere geri verildi. Bunun için devlet yüzyıllardır o arazilerde yaşayan ailelerin çiftliklerini satın almak zorunda kaldı. Mantık basittir. Bir şehri kaybetmektense önceden bir tarlayı feda etmek daha iyidir. Bazı polderler bilinçli olarak sular altına bırakılarak doğal rezervuarlara dönüştürüldü. Rotterdam'da yağmur yağdığında su depolama havuzuna dönüşen meydanlar inşa ediliyor. Suyun üzerinde ise hiçbir su yükselmesinden korkmayan yüzer ev mahalleleri yükseliyor. Bunlar kazıklar üzerinde yukarı aşağı kayarlar ve tüm tesisatları bağlıdır. Mimarlar geleceğin kıyı şehirlerinin böyle görünebileceğini düşünüyorlar. Ayrıca sürekli aşınan plajlara kum takviyesi yapmak yerine akıntıların kumu kıyı boyunca kendiliğinden dağıttığı kum motoru projesini oluşturdular. 1000 yıldır denizde savaşan Hollanda onun gücünü kendi çıkarları için kullanmayı öğreniyor. Bugün Hollanda deneyimi ticari bir meta haline geldi. Hollandalı mühendisler New Orleans'tan Venedik'e kadar her yere danışmanlık yapıyorlar. Hollandalılar geleceğe panik yapmadan ama gerçekçi bir şekilde bakıyorlar. Devlet programları ülkeyi bir yüzyıl sonrası için planlıyor. Her yıl su güvenliğine yatırılan devasa meblağlar onlar için bir savurganlık değil, bir sigortadır. Peki ya tüm pompalar gerçekten bir gün durursa? Mühendisler bunu da hesapladılar. Alçak araziler birkaç gün içinde sular altında kalmaya başlar ve birkaç yıl içinde deniz, Hollanda'nın ondan ödünç aldığı her şeyi geri alır. Bu anlamda Hollanda bir bisiklet gibidir. Pedallar döndüğü sürece var olur. Ancak 1000 yıldır pedal çevirmeyi bırakma isteği hiç oluşmadı. Bu hikaye, azmin, aklın ve doğayla anlaşma yeteneğimin umutsuz bir bataklığı, dünyadaki yaşanacak en iyi ülkelerden birine dönüştürebileceğinin en iyi kanıtıdır.